Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz kolay, bir günde yapabileceğiniz şık bir çantanın yapılışını aktarıyor olacağım video içerisinde detaylı bir şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Büyük bir kare parça yapıyoruz. Aslında bakın başlangıcımız buradan başlıyor. Büyük bir kare parça yapıyoruz. Daha sonrasında birleştirme yaparak çanta formunu veriyoruz. Aksesuar ve ipimi saturdayhobby.com'dan temin ettim. Açıklama kısmına sizlere linkini ekliyor olacağım. Tıklayıp inceleyebilirsiniz. Başlangıçta da ipimden ayrıntılı bir şekilde bahsediyor olacağım. 2 adet ip kullandım. Astarlama yapmadım. İçerisinde bu şekilde bir tane kese yerleştirdim. Bu şekilde daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Dilerseniz astarlama yapabilirsiniz. Ama bu şekilde bir kese dikimi yapabiliyorsanız gayet güzel ve şık bir görüntü elde edeceksiniz. Ben kendim dikmiştim. Bu şekilde hazır halinde keseler satılıyor. O şekilde temin ederek de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kese ile kullanışlı hale getirmiş olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Filars Makrome Midi Kort ipini tercih ettim. İpimi saturdayhobby.com'dan temin ediyorum. Açıklama kısmına da linkini bırakıyor olacağım. 200 gram 230 metre uzunluğunda, 3 milim kalınlığında, 3-4 milim tığ numarası için uygundur diye belirtilmiş. 3,5 numara tığ ile örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. 2 adet Filars Makrome Midi Kort ipi yeterli olacaktır. Yapısı gayet güzel ve şık bir görüntü elde ediyoruz. Bakın rengi de inanılmaz güzel. Birçok renk seçeneği bulunuyor. Siz de kendinize uygun renkine kolaylıkla çantanızı yapabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. 1-2 kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çekerek sihirli halkamı oluşturdum. 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1-2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. 1-2 seferde çekerek ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım ve ilmeğimi bıraktım. Daha sonrasında burada ipimi önde durduğu için arkaya çekiyorum ve halkamı sıkı bir şekilde kapatıyorum. Zamanla esneme yapmasın diye herhangi bir yerden tığımı geçirip ipimi arkada düğümleme yapıyorum. Daha sonrasında ilmeğimi tığıma aldım. Burada bizim baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane boşluğa ulaşmış olmamız gerekiyor sıra sonunda. 4. boşluğum için zincir çekmeden bir sıranın başlangıcını yapacağım. Çünkü bağlantı noktalarımız belli olsun istemiyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Hiç zincir çekmedim bakın son boşluğum için. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Buradaki 2 zincir çekerek başlamış olduğum noktada ikinci zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var tığımda. Üçünü tek seferde çekiyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Bunu bir tane ikili trabzan olarak kabul ediyoruz. Daha sonrasında tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Hemen bakın öncesinde oluşan arkasındaki boşluğumdan tığımı geçirdim. 1-2 seferde çekerek ikili trabzan. Bir kez daha döndüm. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başlangıçta yapmış olduğum bir tane trabzan olarak kabul ediyoruz demiştim ya. Toplamda bu şekilde 3 tane trabzan yapmış olduk. Daha sonrasında bir tane zincir.
Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bizim 4 tane köşeye ulaşmış olmamız gerekiyor bu sıramızda. 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın aynı boşluğun içerisine 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğun içerisine geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi bakın burada ne yaptık? Birinci köşe kısmımızı bu şekilde oluşturduk. İkinci ve üçüncü. Dördüncü köşemiz için 3 tane daha ikili trabzana ihtiyacım var. Burada 3 ikili trabzan yapıp başlangıcımızı yapmıştık. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tığımızı ipimi bir kez alıp boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada herhangi bir zincir çekmeden bir üst sıranın başlangıcını yapıyor olacağız. Bu köşe bizim her zaman bir üst sıraya başlangıç yapacağımız köşe. Ne yapıyorduk? Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bakın hiç zincir çekmeden. 2 zincir çekerek başlangıç yaptığım noktada ikinci zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çektim. Burada sıkı bir çekme işlemi yapmıyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane trabzan yaparak başlangıcımızı yapmış olduk bu şekilde. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen öncesindeki boşluğa dönüyorum. Bir tane ikili trabzan. Başlangıçla beraber 2 tane ikili trabzan. Bir kez daha döndüm. 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Ve biz 3. sıramızın başlangıcını yapıyoruz bu şekilde. Bir zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1 Burası bizim köşe kısmını yapacağımız nokta. Köşeler hep aynı şekilde devam ediyor olacak. İstediğimiz boyuta ulaşana kadar. Şimdi bir zincir çekip tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi burada başlangıç noktamızda köşenin başlangıcını yapmış olduk. 3 tane ikili trabzanla beraber. İki köşe arasında bir tane boşluğum vardı. 3 tane ikili trabzan. Yine köşeye geliyorum. 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan. Bu şekilde başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Başlangıç noktamdaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada sıramızı kapatarak bir üst sıranın başlangıcını yapıyor olacağız. Hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. 2 zincir çekerek başlamış olduğum noktanın ikinci zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 3 tane ilmek, hepsini tek seferde çektim ve bir tane zincir çekerek bir tane trabzan yapmış olduk başlangıç için. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa tekrardan dönüyorum. Bakın bir arkaya dönmüş oluyoruz. Bir tane ikili trabzan, zincirle beraber 2. Bir kez daha yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapmış oldum 4. sıra için. Şimdi baktığımızda köşeye gelene kadar aradaki boşluğumuz 2 tane oldu. Bir zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluğun içerisine dönüyorum.
1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım, yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir çektim, tığımızın üzerine ipimi bir kez aldım, köşeye geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Şimdi 4. sıramızda aradaki boşluğumuz 2'ye ulaştı. Yani 2 tane boşluğuma 3 tane trabzan, 3 tane trabzan ve köşe şeklinde başlangıç yapmış olduk. Devamını da aynı şekilde 4. sıramı tamamlayacağım. Modelimiz hep bu şekilde devam ediyor. 5. sıramıza geldiğimizde aradaki boşluk sayısı bakın 2 iken 3'e çıkıyor. Bir sıraya geldiğimizde 4 tane boşluğumuz olacak. Bu her sırada aradaki boşluk bir tane artarak devam ediyor. Köşeye geldiğimizde köşeler de hep aynı şekilde devam ediyor olacak. Bu şekilde istediğimiz boyuta ulaşana kadar kareyi büyütüp geliyoruz. Şimdi istediğim boyuta ulaştım. Toplamda 18 sıra boyunca gittim. Burada şu şekilde katladığınızda çantanızı daha büyük bir boyutta istiyorsanız, bakın ben de tamamıyla şöyle büzüştürüp bir göz kararı ayarlama yaptım. Dediğim gibi 18 sıra boyunca benim için yeterli oldu. Dilerseniz burada devam ederek 20, 22, 24 sırada yapabilirsiniz. Tamamıyla çantanızın büyüklüğüne bağlı dediğim gibi ilerleme yapabilirsiniz. Şimdi burada sizlerle ölçümü paylaşmak istiyorum. Bakın ölçtüğümde 39 santim ölçüsünde bir parça yapmış olduk. Kare bir parça. Buradan sonra sadece sağ ve sol kısımda birkaç sıra boyunca sık iğne gideceğiz. Devamında halkaya sabitleyip artık çanta formunu oluşturuyor olacağız. Şimdi burada beraber bir başlangıç yapalım istiyorum. Hatta ipimizi kesmeden de buradan devam edebiliriz. Ben ipimi kestiğim için yeni bir başlangıç yapıyor olacağım. Şöyle ipimi arkaya alıyorum. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen köşe boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Devamında tekrardan aynı köşe boşluğumun içerisine dönüp 2 tane sık iğne yapıyorum. Devamında trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne, bir tane sık iğne şeklinde devam ettim. Şimdi burada ortada bir zincir çekerek oluşturmuş olduğumuz boşluklar var. Buradaki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmadan direkt trabzanın tepesine atlıyorum. 1. Yandaki trabzanın tepesine geldim. 2. Ve yandaki trabzanın tepesine giriyorum. 3 tane sık iğne. Bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmadan trabzanın tepesine geliyorum. Bir tane sık iğne ve burada 3 tane trabzanım olduğu için hepsinin başına birer tane sık iğne yaparak 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmadan trabzanın tepesine gelip 3 tane, bakın her trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak geçişimi sağlıyorum. Şimdi buradan başlangıç yaptık. Buradaki köşe kısmına kadar hep aynı şekilde sık iğneler yaparak devam edelim. Köşe boşluğuna kadar geldim. Buradaki köşe boşluğuma da yine başlangıçtaki gibi 2 tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bakın birazcık böyle üste doğru bir toparlanma görüntüsü oluşmaya başladı. Şimdi örgümün diğer kısmına dönüyorum. İç kısmındayım. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne, yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde her boşluğun içerisine bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda son boşluğuma kadar geldim. Hatta son boşluğumun bir öncesindeki boşluktayım. Bir tane sık iğne ve son boşluğuma da bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Örgümün diğer kısmına dönüyoruz. Ön tarafına dönüyoruz. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek sık iğne. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda
Son boşluğuma bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekerek bir üst sıranın başlangıcını yapıyorum. Şimdi tahmini birkaç sıra boyunca bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edip geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Saydığımda 2, 4, 5. sıramın sonundayım. Bence yeterli genişliğe ulaşmış olduk. 2 tane zincir çekerek ipimi kesiyorum. Çünkü bu kenar kısmını bu şekilde tamamlamış oldum. Daha sonrasında ipimizi iç kısmına çekiyoruz ve burada ilmek yürütmeler yaparak gizliyoruz. Gizledikten sonra ilk defa kullanıyorsanız bu ipi eğer mutlaka ucunu yakma işlemi yapmanız gerekiyor. Diğer türlü sökülme olan bir ip, bakın bu şekilde çektiğinizde geliyor. O yüzden mutlaka bir çakmak yardımıyla ucunu yakıp yapıştırırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi burada sıramızı tamamladıktan sonra aynı şekilde bu kenarda da bir başlangıç yapıyorum. Devamında 5 sıra boyunca gidip geliyoruz. Bakın şöyle göstereyim hatta. Bakın buradaki kenarımızı yaptık. Sol tarafta yine buradaki köşeden bu köşeye kadar devam ediyorum. Buraya askı kısmı gelecek. Birleştirme yapacağız. Aklınız karışmasın. Şimdi buradan başlangıç yapıp 5 sıra boyunca gidip geliyorum. Şimdi aynı diğer kenarda olduğu gibi bu kenar sık iğnemi de 5 sıra boyunca giderek tamamladım. Geldim. Modeli çözebilmek adına bir tarafın askısını sabitledim. Bakın bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Şimdi diğer tarafın askısını beraber sabitliyor olacağız. Burada ekstra bir tane parça ördüm. Ve buraya dikerek sabitledim. Öncesinde ilmek yürütme yapıyoruz. Buradaki ahşap askımıza sabitliyoruz. Daha sonrasında alttaki parçamıza dikerek sabitliyoruz. Ve bu şekilde çok güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Şimdi ne yapıyorum? Elime ipimi aldım. Ve zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Şimdi ben burada toplamda 40 adet zincir çektim. Yine aynı şekilde 40 adet zincire ulaşana kadar devam ediyorum. 40 tane zincire ulaştıktan sonra 40. zinciri parmağımla tutuyorum. Üzerine bir tane zincir çektim ve 40. zincir içerisinden tığımı geçirip bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yapıyorum. Devamında yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne, yandaki zincir içerisine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde son zincirime kadar devam ediyoruz. Sıra sonundaki son zincirimden tığımı geçirip bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün diğer kısmına, yani arka tarafına dönüşümüzü sağlıyoruz. Bir tane zincir çektim. Burada hemen dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğne, yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki bakın son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Burada hatırlarsanız bir zincir çekerek dönüş sağlamıştık. O yüzden burada sıra sonunda şu şekilde gözüken noktadan, boşluktan da tığımı geçirip bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Örgümün diğer tarafına döndüm. 3. sıramın başlangıcını yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Dibindeki boşluğa değil, bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum ve tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Ve sıra sonuna geldiğimizde son boşluğuma sık iğnemi yaptıktan sonra yine bir zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya da sık iğne yaparak bir sıranın başlangıcını yapıyorum. Bu her seferinde aynı şekilde devam ediyor. Ta ki istediğimiz genişliğe ulaşana kadar ben toplamda 11 sıra boyunca devam edip geliyorum. Şimdi 11 sıra boyunca gittim geldim ve artık burada birleştirme yapacağız askı kısmına. Bakın şu şekilde sıkı bir şekilde yerleştirme yapıyoruz. Bol olmasın. Şuradaki parçamı yönünü ayarlayamadım. Şu şekilde tutmam gerekiyor. Burada alttaki parçamızı, yani çantanın gövde kısmına birleştirme yapacağımız için parçamı bu şekilde bir birleştirme yapacağım. Fazla kısım burada kalması gerekiyor. Şimdi hemen üstten elimle iyice ayarlama yaptıktan sonra, yerleştirdikten sonra üstten alta tığımı geçirdim ve ipimi yukarıya çektim.
İpimi üst kısma çektikten sonra ilmeğimi yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da geçiriyoruz. İpimizi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki boşluktan bakın tığımı geçiriyorum. Altta karşılık gelen boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütme yapıyorum. Burada olabildiğince sıkı olacak şekilde ilmek yürütme yapacağımız noktayı belirliyoruz. Dilerseniz burada ilmek yürütme yapmak beni zorluyor derseniz dikerek de bir birleştirme yapabilirsiniz. Ben hiç ipimi kesmeden ilmek yürütmeler yaparak birleştirmek istedim. Çünkü çantaya dikerek sabitliyor olacağız. Bakın üstte hep aynı noktadan ilmeklerimi yürüterek devam ediyorum. Altta da baktığımda 2, 4, 5 tane boşluğum 5 sıram kalmış oldu. Birleştirme yapacağım. Diğer sıradan da ilmek yürütme yaparak askının etrafına birleştiriyoruz. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim birleştirmeye. Askının sabitleme işlemini tamamlayıp geldim. Bakın bu şekilde iplerimi de gizledim. Gayet güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Çantanın gövdesine sabitleme yapıyoruz. Dikerek bir sabitleme yapıyor olacağız. Burada size aktarabileceğim herhangi bir teknik yok. Tamamıyla kendiniz ayarlama yaparak dikip buraya eşit bir şekilde ayarlamanız gerekiyor. Eğer ilk defa bu şekilde bir çanta yapıyorsanız başlangıçta buradaki sık iğneleri düz bir şekilde dikiyor olacağız. Ortadaki kısımda biraz büzdürme yapacağız. Yine buradaki sık iğneyi dikeceğimiz için buraya bir tane ilmek belirleyici ve buradan da dikerek başlıyor olacağız. Zaten buraya da bir ilmek belirleyici takarsanız eşit bir şekilde ilerliyor olursunuz. Şimdi burada birinci boşluktan bakın iğnemi geçirebildiğim, ipimi gizlediğim için bu noktada birazcık iğnemi geçirmem zorluyor. İğnenizi geçirerek birinci boşluktan başlangıcımızı yapıyoruz. Hemen buradaki askımın da karşılık gelen birinci boşluğundan iğnemi geçirdim. Normal bir dikme işlemi yapıyoruz. Karşılıklı eşit bir şekilde devam edelim. Bakın burada. Ayrıca sıkı bir şekilde dikiyor olmamız gerekiyor. Bakın. Şimdi burada sık iğne yaparak yapmış olduğumuz kenar başlangıç kısmının dikme işlemini gerçekleştirdim. Devamında bu noktada boşluk atlayarak dediğim gibi kendiniz bir el ayarlaması yapmanız gerekiyor. 2 tane boşluk atlıyorum. Bakın 3. boşluktan iğnemi geçiriyorum ve şöyle sıkı bir şekilde diktim. Bir tane atladım. Burada herhangi bir atlama yapmıyoruz. Sadece buradaki ölçü birazcık fazla olduğu için eşit bir şekilde denk getirebilmek adına bazen 1 bazen 3 bakın şöyle daha büyük bir boşluk atlıyorum mesela şöyle itekliyorum ve burada iğnemi geçiriyorum. Burada da elimle şu şekilde düzeltiyorum bakın. Kötü bir görüntü oluşmayacak şekilde dediğim gibi eşit bir şekilde elimizle ayarlamalar yaparak bu noktada dikerek birleştirme yapıyor olacağız sıra sonuna kadar. Dikme işlemi tamamladım geldim. Bakın bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Diğer tarafta aynı şekilde ve çantamızı tamamlamış olduk. İçerisine bir kese ile daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Astar arama yapmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi içerisine bir tane büzgülü kese yerleştirip daha kullanışlı hale getirmeyi düşünüyorum. 1,5 yumak kullandım. Yani 2 yumağımdan çok az bir miktarda kaldı. Askıyı da yine aynı şekilde saturdeobi.com'dan temin etmiştim. İp ile beraber linkini açıklama kısmına ekliyor olacağım sizler için. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.